Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, uzun zamandır istediğiniz tam kıvamında dünyanın en güzel şpagnesini yapacağız bugün. Tüm detaylarıyla kıvamına bakar mısınız? Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize önce bir kase alalım. Kasemizin içerisine bir su bardağı su. Kullandığınız suyun hepsi içme suyu olsun. Musluktan kullanmayın lütfen. Bir su bardağı soğuk süt. 2 yemek kaşığı kakao. Ben tarifimde dark kakao kullandım. Yani normal kakaodan birazcık daha koyu. Tüm marketlerde bulabilirsiniz. Ama normal kakao da kullanabilirsiniz. Arasındaki tek fark birinin renginin daha koyu olması. 3 yemek kaşığı da unumuzu ekleyelim. Kısa bir süre karıştıralım. Yani unla kakao sütle biraz karışsın. Bu aşamada bir tane yumurta sarımızı ilave edelim ve karışımımızı pürüzsüz bir kıvama getirelim. Yumurta sarısını unun üzerine birden eklemedik. Una yapışırsa ayırmanız zor olur. Unu bir karıştırıp daha sonra ilave edin lütfen. Şimdi karışımımızı hazırladık. Pişireceğimiz tencereye bir süzgeç ekleyelim ve bu karışımı o süzgeçten geçirelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şpaglenin en büyük özelliği pürüzsüz ve saydam olması. Burada bu işlemi yaparsanız mükemmel olacağını size garanti veriyorum. Şimdi bir su bardağı sütümüzü, hani biliyorsunuz önceki kabımızda biraz malzeme kaldı. Oraya ekliyorum, bir karıştırıp yine süzgeçe döküyorum. Bir su bardağı süt daha ilave ettik. Hemen size süzgecin faydasını göstermek isterim. Bakar mısınız? İşte bunların hiçbiri şpaglemizin içine gelmedi. Çok güzel bir harcımız var. Ocağa aldık. Bir su bardağı daha soğuk su ilave ettik. Bir su bardağından 2 parmak eksik şekerimizi ilave edelim ve ocakta sürekli karıştırarak pişirmeye başlayalım. Ocağımın derecesi 0'dan 9'a kadardı. 8. derecede sürekli karıştırarak kıvam almasını sağladım. Dibine tutmasın, bırakıp gitmeyin. Lütfen sürekli karıştırarak pişirin. Bakın kıvam almaya başladı. Göz göz kaynamaya başladıktan sonra durmayın. 1-1,5 dakika daha bu kaynama şekliyle de pişirin ki hiçbir un kokusu şpaglemizde kalmasın. 1 dakika daha kaynattım ve kenara alıyorum. Kenara aldıktan sonra bir su bardağı damla çikolata kullanıyorum. Lütfen bu tarifte kullanacağınız çikolatayı kaliteli bir çikolata kullanın. Veya normal sevdiğiniz bir paket çikolata da olabilir. Lezzetine etkisi çok güzel olacaktır. Kaynar şpaglenin içine çikolatayı ekledik. Kısa bir süre karıştırıp bir pakette vanilya şekerini ekleyip tamamen erimesini sağlayalım. Yani çikolata zaten biliyorsunuz damla olduğu için hemen eriyor. Ama çikolatanın erimiş olduğundan emin olun lütfen. Çünkü soğuk su ilave etmeden önce çikolatanın tamamen erimiş olması gerek. Yaklaşık bir 2 dakika sonra çikolatamız tamamen erimişti. Bu aşamada buz gibi soğuk suyumuzu ilave edelim. Ben bu suyu daha önce buzluğa attım. Buz gibi bir şekilde ekledim. Şayet çok soğuk suyunuz yoksa bardağın içine 2 tane buz atın. Aynı görevi görür. Soğuk suyu ekledikten sonra bu kısmı da hiç kesmeden sizin için kaydettim. Bakın sevgili arkadaşlarım, soğuk suyu ekledik. Nasıl suyu o şpagleye yediriyoruz ve nasıl bir kıvam alıyor? Lütfen dikkatli izleyin. Yani aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Tarifi yaparken ben çok büyük atlamalar yapmıyorum ki siz görün diye. Kıvamına bakar mısınız? Karıştırdık. Şöyle salladığınızda, yani şpagle böyle deriz yani, bir sallanmalı. O zaman çok güzel bir kıvamı var demektir. Zaten şu anda da anlamış olmanız gerekli. Kıvamına dikkatinizi çekerim. Şimdi ben gelip gidip, yani böyle bir 5-6 dakikaya bir gelip gidip şpagleyi karıştırıyorum. Yüzü kaymak tutmaması için. Kenara bırakın, gidip gelip karıştırın. Şöyle bir 10 dakika sonra geldim. Tekrar güzelce bir karıştırdım. Gittim diğer işlerimi yaptım. Tekrar gelip tekrar karıştırdım. Tabii ben bütün bu işlemleri yaparken bütün videolarımın maskotu artık Mavi de benim o koşuşturmamı büyük bir dikkatle izliyordu. Mavi böyle izlerken ben şpagleyi tamamen soğutmuştum. Soğuduktan sonra bir kaseye alıyorum ama siz tencerede de
çizilir diye ben aldım. Başka bir tencere veya başka bir kaseniz varsa onun içine de yapabilirsiniz. Kaseyi aldıktan sonra mikserimizin yüksek devrinde şöyle bir 4-5 dakika güzelce şpanglemizi mikserden geçirelim. Şu anda bile kıvamına dikkatinizi çekerim sevgili arkadaşlarım. Böyle bir kıvam olamaz. Bakar mısınız? Çok pırıl, yani şpanglenin en önemli özelliği pırıl olması. Yani pastacı kreması gibi mat olmamalı. Pırıl aynı zamanda akışkan. Hemen onu servis yapabileceğim bir kaseye, bir aparata alıyorum. İstediğiniz bardak, şpangle kupları kullanabilirsiniz. Minik minik porsiyonluk da yapabilirsiniz. Ben bugün farklı 2-3 tane şpangleleri servis edebileceğim kupları hazırladım. Ve hemen hazırlamış olduğum kuplara şpangleleri pay ediyorum. Bu arada bütün video boyunca tek ricam sizden kıvamına dikkat edin lütfen. Böyle bir kıvam olamaz. Yani videonun başında dünyanın en güzel şpanglesini yapacağız demişsem gerçekten abartmadım, çok samimi söyledim. Bütün hepsini pay ettim. Vermiş olduğum bu malzemeden bayağı büyük jumbo 3 tane kup, bir tane de bardakta çıktı. Dekore etmek için Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve gofretli çikolata kullanıyorum. Siz arzu ettiğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Burçak bisküvi olur, kek olur. Nasıl isterseniz o şekilde dekore yapın. Ve şpanglelerimiz sunum için hazır. Henüz yapalı 1,5 saat oldu diyebilirim. Dolapta bir 20 dakika beklettim ve sunuma geçtim. 3 tanesini dekore ettim ama şu bardağı dekore etmedim ki doku testinde kıvamını detaylı görmeniz için ve büyük bir zevkle doku testine geçtim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu tarif gerçekten çok isteniyordu ama size hak veriyorum. Çünkü şpangle hani yiyoruz ya, pastanelerde, marketlerde alıyoruz. Onu evde yapmak için birçok püf noktası var. Hatta bunun içine biraz araştırdım. Birçok farklı malzeme ekleyenler var. Krema gibi. Asla gerek yok. Orijinal kıvamıyla 10 numara bir şpangle tarifi hazırladım. Lütfen dikkatli bakın. O ilk günüydü. Ben 2 gün sonra tekrar bir test yapıyorum. Ve size bir de 2 gün sonraki kıvamını gösteriyorum. Biliyorsunuz benim tariflerimin en önemli şeyi çok garanti gidiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, 2 gün sonra kıvamı bu şekildeydi. Yani öyle taş gibi şpangle devrini kapatıyoruz. Kıvamına, akışkanlığına ve pırıllığına dikkatinizi çekerim. Bugün sizlere Ramazan'da iftar sofranızda harika bir şekilde tatlı olarak servis edebileceğiniz şpangle tarifi hazırladım. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.